Kanalımdan herkese merhabalar. Sizlere şekli şahane, pamuk gibi yumuşacık, puf puf kabaran börek poğaça tarifimle geldim. İlk olarak yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık sütü, 2'şer tatlı kaşığı tuz ve şekeri, 1 paket kuru instant mayayı ekleyip karıştırıyoruz ve 5 dakika kadar bekliyoruz. Üzerine 1 yumurtanın akını, 1 su bardağı sıvı yağı ve 1 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Üzerine yavaş yavaş unu eklemeye başlayabiliriz. Ben genelde tariflerimde unu eleyerek ekliyorum, sizin tercihinize kalmış. Bu malzemelerle toplamda 5,5 su bardağı kadar un kullandım. Hamurumuz elimize yapışmayı kestiğinde un eklemeyi bırakıyoruz. Kullanacağınız un miktarı unun markasına göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmamız önemli. Bunun için hamurumuz toparlanmaya başladıktan sonra bir 3-4 dakika boyunca hamurunuzu yoğurun. Yoğurmaya devam ettikçe hamurunuzun kıvamının güzelleştiğini göreceksiniz. Hamurumuzun üzerine kalın bir örtü örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Ben acelem olduğundan hamurumu 1 saat mayalandıramadım. Fakat buna rağmen poğaçam gayet güzel oldu. Yalnız size tavsiyem hamurunuzu 1 saat, hatta 1 saatten biraz daha fazla bekletirseniz poğaçanız çok daha güzel kabaracaktır. Hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. Sonrasında bezeleri elimizle yuvarlıyoruz. Tezgahımızı unlayıp hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Ben merdane ile açmayı tercih ettim. Siz dilerseniz oklava ile açabilirsiniz. Burada önemli olan hamurumuzu oval dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışmamız. Gördüğünüz gibi ara ara elimle açtırarak hamuruma dikdörtgen şeklini verdim. Sonrasında hamuru 3'e bölüyoruz. Kenarlarına iç malzememizden yerleştirerek uçlarına çizikler atıyoruz. Ben patlıcanlı iç malzeme kullandım. Siz dilerseniz farklı iç harçlardan da kullanabilirsiniz. İç malzemenin olduğu kısmı ilk olarak kapatıyoruz. Sonrasında yuvarlayarak şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı hiç de zor değil. Şekillendirdiğimiz hamurlarımızı tepsiye dizip yarım saat kadar tepsi mayası yapıyoruz. Bunu mayalı poğaça tariflerimde altını çizerek ifade ediyorum. Hazırladığınız poğaçalarınıza tepsi mayası yaptırdığınızda poğaçalarınız çok daha güzel kabaracaktır ve çok daha lezzetli olacaktır. Az önce de belirttiğim gibi vaktim sınırlı olduğundan hamur mayasının süresini biraz kısa tuttum, fakat tepsi mayası yapmadan poğaçalarımı fırına vermedim. Mayalı poğaça yapımında önemli bir püf nokta bu. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısına biraz sıvı yağ ekleyerek fırça yardımıyla poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişiriyoruz. YouTube'da Ev Yemeklerim kanalında görüp denediğim bu tarifi herkes çok beğendi. Görüntüsü börek, tadı poğaça. Gerçekten çok lezzetli. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.